Doğduğun hali birçok şey belirliyor. Yatak odanı çok açıyorsun, gece ışıl ışıl bütün şehri görüyorsun. Bir başka arkadaşımız da doğdu, gözlerini açtı, diğer apartman boşluğuna bakıyor. Bu iki çocuğun beyni aynı şekilde gelişmiyor. Daha az önce sizle konuşurken cimer şikayetim geldi yine. Annem babam, oğlum kendini yapma diyorlar. YouTube kanalındaki videolarda tamamıyla liyakatlardan bahsetmeye başladım, arkadaşlarım geldiler. Oğlum dediler, mal mısın, ne yapıyorsun, başına bela alacaksın. Ben bir mal gibi hissediyorum. Hani her şeyi doğru bir şekilde yapmaya çalışırken kendimi enayi gibi hissediyorum toplum içerisinde. Koca giriyor üniversiteye, hayırlı koca. Eşini aldırtıyor, yüksek lisans doktora yaptırıyor. Sonra gidip çocuğunu aldırıyor. Ama size çok güzel bir haberim var. Sizler, buradaki insanlar, büyük bir çoğunluğunuz. Evet, sizler de malsınız. Herkes başarabilir diyen motivasyon koçlarına inat, herkes başaramaz diyecek kadar gerçekçi, eğitimde başarıyla adaleti aynı kefeye koyanlara çalışmak yetmez, sistem de adil olmalı diyerek kafa tutan ve torpile bulaşanların korkulu rüyası olmaya and içmiş bir halk kahramanı haline gelen bu profesör, eğitim sistemindeki çarpıklıkları ve liyakat eksikliğini esprili bir dille ifşa eden videolarıyla tanındı. Peki kim bu Behçet Hoca? Onu üniversitede gençlere umut veren bir öğretim üyesi, YouTube'da ise milyonları peşinden sürükleyen bir fenomen yapan asıl hikaye ne? İşte karşınızda Behçet Yalın Özkara'nın hikayesi. Last Story Bender'a hoş geldiniz. 1980'li yılların ortasında Adana kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir makine mühendisi, annesi eczacıydı. Küçük Behçet ilk yıllarında konforlu ve korunaklı bir hayat yaşadı. Maddi durumları oldukça iyiydi. Her şey toz pembe derken Türkiye ekonomisinin klasik dalgalanmalarından biri ailesini çok fena sarstı. Çiller dönemi devalüasyonu bir gecede ailesinin servetini buharlaştırdı. İşte o andan sonra Behçet için hayat bir özel okuldan devlet okuluna, açlık bolluğundan hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Belki de küçük yaşta bu ekonomik iflası tatmak ona hem olgunluk hem de çalışmak her zaman karşılığını vermez düşüncesini kazandırdı. Belki de çoğumuz gibi hayatta başarıya giden yolun sadece çalışmaktan değil, biraz şans ve çokça adil bir sistem gerektirdiğini öğrendi. Belki de Behçet Hoca'nın içindeki bu isyan ateşi ta o zamanlar yanmıştı. Peki bu insanlar sizce niye göç ediyorlar? Adalete olan inançları, çalışarak bir yere gelebilecekleri de inançlarını gitgide kaybediyor insanlar. Ve bu ülke için en büyük sorunlardan bir tanesi. Özel okuldan devlet okuluna geçmek, refah içinde yaşarken birden maddi zorluklarla boğuşmaya başlamak onun hayatını baştan aşağı değiştirdi. Lisede maddi imkansızlıklar, düşük notlar ve disiplin cezalarıyla tanıştı. Yani Behçet Hoca'nın şimdiki başarısı doğuştan zeki çocuk klişelerine pek uymuyor. Zorlu çocukluk yıllarının ardından Behçet Yalın Özkara 2003 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İşletme Bölümüne başladı ve 2008'de mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde yüksek lisans yaptı. Aynı dönemde Anadolu Üniversitesi'nde İktisat Bölümünde ikinci bir lisans eğitiminde tamamladı. Ardından yine Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde başladığı işletme anabilim dalı doktorasını 2015 yılında tamamladı. Güney Kore'nin Seul kentinde bulunan Hanyang Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri alanında araştırmalar yürüttü. 2018'de Massachusetts Üniversitesi'nde ve ardından Michigan Üniversitesi'nde araştırmalarına devam etti. Çok sayıda makalesi uluslararası dergilerde yayınlandı ve kısa süre içerisinde doçentliğini aldı. Ardından da profesörlüğe yükselmesi fazla uzun sürmedi. Nöropazarlama, karar verme süreçleri ve tüketici davranışları gibi konularda uzmanlaştı. Tabii burada hikayenin özüne inebilmemiz için filmi birazcık geriye sarmamız gerekiyor. Tüm bu süreci profesörlüğe kadar çok basit bir şekilde anlattık ama olay aslında göründüğü gibi değildi. Behçet Hoca'nın kararlılıkla bugüne kadar sürdürdüğü davanın temelleri bu yıllarda atıldı. Kendisi 30'a yakın mülakata giriyor ve hepsine de birinci sırada girmesine rağmen eleniyor. Çünkü Türkiye'de akademide liyakat yerine Babişko Asuman dönemi yaşanıyordu. Olayı bilmeyenler bu Babişko Asuman da nereden çıktı diyor. Bu hikaye hem tuhaf hem de üzücü. Bir üniversitede 3 kişilik öğretim üyesi kadrosu açılır. Kadroya Behçet Hoca da dahil 12 kişi başvurur. Mülakat günü sınav salonuna eşofmanlı bir aday girer ve genel sekretere Babişko diye seslenir. Bu beklenmedik hitap oradaki herkesin dikkatini çeker. Sonuçlar açıklandığında görülür ki en yüksek yazılı puanını alan kişi bu Asuman. Mülakatta da başarılı bulunup kendisi işe alınmış. İlan edilen diğer iki kadro ise boş. Yani aslında o mülakat Asuman Hanım'ın babasına bir selam çakıp kadroyu katması için formaliteden ibaretmiş. Behçet Hoca da bu olayı anlatırken esprili bir şekilde Asuman'ı Babişko Asuman olarak anıyor. Ve o günden sonra bu ifade Türkiye'de torpilli atamaların kod adı haline geliyor. Ardından Behçet Hoca onlarca mülakatta duvara toslamasının ardından çareyi bir vakıf üniversitesinde işe başlamakta buluyor. Üniversite yönetiminin zorlamasıyla eline bir toz bezi verilip sınıf dolaplarını silmek zorunda bırakılıyor. Akademik kimliğinin gölgesinde hizmetçi gibi çalıştırıldığı o anlar belki de ona Türkiye
Türkiye'de genç bir akademisyen olmanın ne kadar acımasız olabileceğini en somut haliyle gösterdi. Öğretim üyesi olmak isteyenlere ÖYP adında bir sistem getiriliyor. Mülakatsız ve puan bazlı bu sistemde Behçet Hoca kadroya girmeyi başarıyor. Ardından az önce söylediğim gibi Güney Kore ve Amerika'da çalışmalar yapıyor ve uluslararası akademik sahneyi de görme fırsatı buluyor. Yüzlerce makale, binlerce atıf, genç yaşta doçentlik ve profesörlük. Kağıt üzerinde başarı hikayesi gibi değil mi? Ama Behçet Hoca ve onun gibiler için o başarılara mazlum kontenjanından gelmiş olmanın ağırlığı hep bir kenarda durur. Tabi bu arada Güney Kore'de çalışmalarını sürdürürken Hanyang Üniversitesi'nde şimdiki eşi, hayat arkadaşı olan ve kendisinin de sık sık orijinal Güney Koreli eşim diye bahsettiği kişiyle tanışıyor. Tabi aslında buraya kadar sıradan bir hayat hikayesi anlatmış gibi duruyoruz. İşte Behçet Yalın Özkara'yı sıradan bir akademisyenden daha fazlası yapan şey dijital dünyada başlattığı hareket oldu. Akademik Link adıyla kurduğu YouTube kanalında sadece akademik bilgiler paylaşmakla yetinmedi. Türkiye'de üniversitelerdeki adaletsizliğin, torpilin ve liyakatsizliğin maskesini düşürdü. Kanalın kuruluşunda amatör bir ekipman, samimi bir sohbet havası ve hedefte gençler vardı. İlk videolar araştırma, istatistik ve tez yazım konularında olsa da zamanla eğitimde neler yanlış gidiyor, torpil neden yaygın ve gerçekten çalışarak bir yere gelinir mi gibi toplumsal konulara döndü. Behçet Hoca bir akademisyen olarak sadece kendi alanı ile ilgilenmekle kalmadı, Türkiye'de yıllardır kangren haline gelmiş torpil ve liyakat gibi meselelerde de en gür seslerden biri oldu. Akademik Link kanalının belki de en önemli yanı bu kayırmacılık mevzusunu cesurca ele almasıydı. Bir insana yapabileceğiniz en kötü şey, inanın bana, ona adaletsizliği göstermek. Bu emeği birisi hani onca yılınızı alıyor ve paramparça ediyor. İşte torpil böyle iğrenç bir şey. Bu uğurda söylediği sözler o kadar gündem yarattı ki genç akademisyenler ve öğrenciler arasında adeta bir manifesto haline geldi. Kanal gitgide büyüdü ve popülerleşti. Onun bu duyarlılığı o kadar etkili oldu ki zaman zaman ülkenin en yetkili kurumlarını bile harekete geçirdi. YKS'de eksi netle üniversiteye girebileceğini gösteren esprili bir videonun sonunda o kadar gündem oldu ki YÖK resmi bir açıklama yapma gereği duydu. Behçet Hoca'nın iddiasının doğru olmadığını ve eksi bir netle üniversiteye yerleşmenin mümkün olmadığını dile getiren bir basın açıklaması yaptılar. Ama onların bu açıklamasından daha önce Behçet Hoca zaten eksi fizik netiyle fizik bölümüne yerleşebilmişti. Hatta YÖK tarafından yapılan açıklamalar Behçet Hoca'yı doğrular nitelikteydi. Eksi tarih netiyle tarih bölümüne, eksi fizik netiyle de fizik bölümüne gidilebiliyordu. Aslında burada önemli olan konu şu: koskoca bir kurul bir YouTube videosuna cevap yetiştirmeye çalışıyordu. Bu Behçet Hoca'nın yarattığı etkinin bir göstergesiydi. Eğitim sisteminde var olan aksaklıkların tartışılabilir hale gelmesinde oldukça etkili oluyordu. Akademik Link kanalı gelir modeli açısından da alışılmışın dışına çıktı. Behçet Hoca başından beri bu projeyi bir sosyal sorumluluk olarak gördü. Kanalın YouTube reklam gelirleri ve sponsorluk kazançları kendi cebine değil bağışlara gidiyordu. LÖSEV, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Anadolu'daki köy okulları ve sağlık kuruluşları Akademik Link'in gelirlerinden pay aldı. Ancak ülkemizde popülerlik her zaman iltifat getirmiyor. Akademik Link kanalı büyüdükçe ve Behçet Yalın Özkara'nın popülerliği arttıkça eleştirilerde giderek daha görünür hale geldi. Kanalın başlarda gençler için bir umut ve motivasyon kaynağı olması olumlu karşılanırken zamanla bazı izleyiciler tarafından fakir edebiyatı temasının fazla abartıldığı ve bu durumun artık bir klişe haline geldiği vurgulandı. Hatta bazı videoların anlamsız ve vasat bir çizgiye doğru düştüğü söylendi. Akademik bir platformda pavyon, iç çamaşırı testi gibi başlıklarla video üretilmesi de ciddiyetle bağlaşmadığı için tepki çekti. Bu tür içeriklerle kanalın bilimsel derinlikten uzaklaştığını ve yanlış bilgi yaydığını söylediler. Bu eleştiriler karşısında Behçet Hoca, "Benim yaşadıklarım istisna değil, milyonlarca gencin ortak acısı" diyerek kendi deneyimlerinin toplumsal sorunları yansıttığını savundu. Bilim sadece laboratuvarlarda kalırsa kimsenin sorununu çözmez diyerek geniş kitlelere ve gençlere ulaşmanın önemini vurguladı. Eleştirilerin bir kısmını da şöyle yanıtladı: "Daha çok kişiye ulaşmak için mecra değiştiriyorum. Davamı değil ve gençleri çekmek için dille oynuyorum. Ama asıl mesele aynı." Sözleriyle popüler içeriklerin amacının gündemi yakalamak olduğunu belirtti. Tabi eleştiriler yalnızca izleyicilerle sınırlı kalmadı. Akademi dünyasından da itirazlar yükseldi. Bazı meslektaşları onun sistemdeki tüm soruları kişilerin üzerine yüklediğini öne sürdü. Behçet Hoca'nın yanıtı ise netti: kendi evini temizlemeyen başkasından ne bekleyebilir? Onun yaklaşımına göre akademideki ve eğitimdeki sorunlar halının altına süpürülmek yerine
üzerine açıkça konuşulmalı ve gerekirse ifşa edilmeliydi. Tüm bu eleştiri ve zorluklara rağmen Behçet Hoca yoluna devam etti. Gençlere ulaşmayı, sorunları gündeme getirmeyi ve adaletsizliklere dikkat çekmeyi sürdürdü. Tabi gerçekleri söylemek o kadar da kolay değil. Özellikle kralın sarayında yaşıyorsan. Behçet Hoca adam kayırma, liyakatsizlik ve torpil dedikçe arkasından hain, kurumu karalayan, şovmen gibi etiketleri yedi. 6 farklı disiplin cezası aldı. YÖK tarafından kademe ilerlemesi durduruldu. Sadece bunlar değil. Üniversite kampüsünde video çektiği için soruşturma, negatif net olayı nedeniyle manipülasyon suçlaması, sosyal medya paylaşımlarından dolayı da mobbing. Susarsam sevinen çok olur ama konuşursam ilham verdiğim gençler var diyerek pes etmedi. Öğrenciler, genç akademisyenler, hatta başka üniversitelerden hocalar bile ona destek oldu. Behçet Hoca yalnız değildir etiketiyle sosyal medyada bir dayanışma oluştu. Aslında tüm olayı yine kendisi özetliyor ve şu cümle her şeyi anlatıyor. Doğruları söyleyenlerin hep yanlış anlaşıldığı ama yanlışı yapanların hiç konuşulmadığı bir ülke haline geldik. Bu cümle hem kendi yaşadıklarını hem de ülkenin içinde bulunduğu durumu özetliyor. Hakkında açılan soruşturmalar belki onu yıldırmadı ama yıprattığı kesin. Bazı videolarında sesinin titrediği anlara denk gelmek mümkün. Uğradığı haksızlıkların kendisini ve ailesini üzdüğünü dile getiriyor. Hatta bir ara üniversitedeki görevinden istifa etmeyi düşündüğünü ancak susması adına baskı yapanları sevindirmemek için görevine devam ettiğini belirtiyor. Behçet Yalın Özkara'nın hikayesi herkes başarabilir yalanına inat, herkes başarabilirse sistem değişir gerçeğini anlatıyor. Eğitimde adaleti, bilimde şeffaflığı ve toplumda dürüstlüğü savunmak kolay değil. Kimi zaman şovmen, kimi zaman mağdur, kimi zaman YouTuber olarak anılabiliyorsunuz. Ama bence bir kişi bile umudunu Behçet Hoca sayesinde diri tutabiliyorsa gerçek başarı budur. Onu sevin ya da eleştirin. Ancak Profesör Doktor Behçet Yalın Özkara'nın bir şeyleri değiştirdiği ortada. Hikayemiz hoşunuza gittiyse sevdiklerinizle paylaşmayı, Behçet Hoca ve Akademik Link konusunda bir yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.